Kanalıma hoş geldin. Bugün seni biraz alışılmışın dışına, zamanın ötesine davet ediyorum. Çünkü belki de zamana dair bildiğimiz her şey sadece bir yanılsama. Saatler dönüyor, takvimler ilerliyor. Ama belki de hiçbir şey aslında hareket etmiyor. Hazırsan gel birlikte zamanın akmadığı, kaderin ise dairesel olduğu o ilahi boyuta doğru bir yolculuğa çıkalım. Zaman dediğimiz şeyin gerçekte var olup olmadığını hiç düşündün mü? Biz zaman geçiyor deriz ama belki de geçen biziz. İbn Arabi, evren bir anlık bir nefesin içinde doğar ve yok olur. Ama sen o nefesin farkında değilsin der. Yani her şey bir anda olur. Zaman bir çizgi değil, bir dairedir. Biz o dairenin çevresinde dönerken her dönüşte yeni bir an yaşadığımızı sanırız. Modern fizik de bu fikre yaklaşıyor. Einstein, zaman diye bir şey yoktur. Sadece olayların sıralanma biçimi vardır demişti. Kuantum düzleminde geçmiş, şimdi ve gelecek iç içe durur. Yalnızca bizim bilincimiz onları sıraya koyar. Bir başka deyişle zaman bizde akıyor, evrende değil. Tasavvufa göre kader çizgisel değil, daireseldir. Allah katında bütün zamanlar bir aradadır. Senin doğumunda, ölümünde, dualarında. Onun ilminde aynı anda mevcuttur. Bu yüzden sufiler, olmuş bitmiş bir kaderin içinde yürürüz derler. Ama bu özgür irademizin yok olduğu anlamına gelmez. Tam tersine bizim seçimlerimiz o dairenin içinde yankılanır. Tıpkı suya atılan bir taşın dalgaları gibi. İbn Arabi şöyle anlatır. Sen yürürken kader de seninle yürür. Ama sen adımını attığında o adım çoktan yazılmıştır. Yani senin seçimlerin o ilahi dairenin içinde yerini bulur. Sen geçmişi değiştiremezsin. Ama şimdiyi fark edersen zamanın kendisi sana farklı görünmeye başlar. Einstein bir denkleminin kenarına şöyle not düşmüştü. 1 dakikalık acı 1 saat gibi gelir. 1 saatlik mutluluk 1 dakika gibi geçer. Yani zamanın hızı aslında psikolojik bir deneyimdir. Kalbin sıkıştığında zaman ağırlaşır. Aşık olduğunda hızlanır. Derin bir meditasyonda ya da zikrin huzurunda sanki saatler yok olur. Bu yüzden İbn Sina, zaman ruhun hareketinin ölçüsüdür der. Zaman dışarıda değil, bizim içimizde akar. Zihin ne kadar gürültülüyse, zaman o kadar hızlı geçer. Ama kalp sessizleştiğinde zaman genişler. Belki de ilahi sır tam da burada gizlidir. Zamanı durdurmak, zihni susturmakla mümkündür. Tasavvufta dem denilen bir kavram vardır. Dem yani şu an. Mevlana şöyle der. Ne geçmişe üzül, ne gelecek için kaygılan. Çünkü senin sahip olduğun tek an şu andır. Allah'ı ancak bu anda bulabilirsin. Zamanın dışına çıkmak aslında şimdiye tam olarak inmektir. Zihin geçmişle ve gelecekle meşgul oldukça ilahi bağlantı zayıflar. Ama kalp o ana teslim olduğunda zamanın ilahi hakikati kendini gösterir. Modern bilinç araştırmaları da aynı şeyi söylüyor. Nörobilim diyor ki, gerçek mutluluk sadece şu anda bulunabilir.
Çünkü beynin ödül sistemi yalnızca şimdi de çalışır. Bazı insanlar zamanla yarışır. Bazıları ise zamanla barışır. Ama sufi zamanı Allah'ın nefesi olarak görür. Çünkü her an yaratanın ol deyişidir ve sen her anda yeniden yaratılırsın. İbn Arabi'nin Vahdet-i Vücut öğretisinde zaman varlığın nabzıdır. Senin nefesinle birlikte evren de nefes alır. Bir anlık şükrün bile kaderin yönünü değiştirebilir. Çünkü o şükür ilahi dairede yankı bulur. Kader seninle konuşur ama onu sadece sessizlikte duyabilirsin. Belki bir gecede yıldızlara bakarken, belki de sabahın sessizliğinde, bir dua anında. Çünkü zamanın hakikati sükunetle açılır. Bugünün insanı zamanı kovalıyor. Dakikalarla yarışıyoruz. Takvimlerle plan yapıyoruz. Ama ruhun dili farklıdır. Ruh zamanı ölçmez, derinliği hisseder. Sen ne kadar çok şey yaparsan yap, eğer içsel bir derinlik yoksa zaman yine boşa geçer. Ama bir anlık farkındalık 1000 günü anlamlandırabilir. Bu yüzden sufiler der ki, bir anı sekr 1000 yıl ibadetten üstündür. Yani bir anlık ilahi sarhoşluk bütün ömrü dönüştürebilir. Modern insanın hastalığı aceledir. Ama evrenin dili acele bilmez. Çünkü evren daireseldir. Hiçbir şey gecikmez. Sadece senin idrak zamanın henüz gelmemiştir. Ruh zamana bağlı değildir. O doğmadan önce de vardı, öldükten sonra da var olacak. Bu yüzden sufiler ölmeden önce ölünüz der. Çünkü zamanın ötesine ancak benlikten sıyrılarak geçebilirsin. Ruhun geçmiş ve gelecek arasında sıkışmaz. O dairenin merkezindedir. Ve merkeze yaklaşan insan zamanı durdurur. Zihin dış çemberde döner, durur. Ama kalp merkeze indiğinde bütün geçmiş ve gelecek tek bir anda birleşir. İşte o an ilahi huzurdur. Ne dün vardır ne yarın. Sadece Allah'ın şimdisi ve seninle o şimdideki varlığın. Zamanla barışmak, kaderle barışmaktır. Çünkü zaman senin düşmanın değil, öğretmenindir. Her gecikme bir olgunlaşmadır. Her bekleyiş içsel bir dönüşümdür. Evren hiçbir şeyi erken ya da geç göndermez. Her şey kendi ilahi saatinde gelir. O yüzden neden olmadı diye sormak yerine henüz zamanı değilmiş diyebilmek bir olgunluk halidir. Tasavvuf bunu vaktin adabı olarak öğretir. Vakti gelmeden açan çiçek solar. Vakti geldiğinde açan kokusunu yüzyıllarca taşır. Zamanın kölesi olmak, sürekli geçmişe üzülmek veya geleceğe korkuyla bakmaktır. Zamanın efendisi olmak ise şimdiye kök salmaktır. Zihin dağılır, ruh merkezlenir. Bir sufi şöyle der: kalbin Allah'ta, bedenin dünyada olsun. Bu dengeyi bulduğunda artık zaman seni yönetmez. Sen zamanı kutsarsın. Her anın içinde ilahi bir anlam vardır. Her gecikmenin, her buluşmanın, her vedanın ardında bir ilahi senaryo işler. Ve o senaryonun yazarı da senin en derin benliğindir. Belki de zaman hiç akmadı. Belki sadece biz
idrakimizin gölgesinde yürüdük. Ama şimdi biliyorsun, her şey ilahi bir dairenin içinde dönüyor. Sen nereye gidersen git, o dairenin merkezine, yani Allah'a doğru ilerliyorsun. O yüzden bir sonraki kez saate baktığında saniyeleri değil, anlamı görmeye çalış. Benimle bu yolculukta olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki farkındalıkta yeniden görüşelim. Zaman geçmez ama biz değişiriz. Sevgiyle kalın.